Hava buz gibi bir Nisan günüydü ve saatler 13'ü vuruyordu. George Orwell, modern edebiyatın en korkutucu ve en gerçekçi distopyasına bizi bu tuhaf cümleyle davet ediyor. Saatlerin 13'ü vurması, alışık olduğumuz dünyanın çoktan öldüğünün ve yerini mantığın iflas ettiği bir sisteme bıraktığının habercisidir. 1984 sadece bir gelecek senaryosu değildir. İnsanın ruhunun, dilinin ve belleğinin nasıl adım adım yok edilebileceğinin teknik kılavuzudur. Bugün Okyanusya'nın puslu sokaklarında her köşede karşımıza çıkan o bıyıklı adamın, yani büyük biraderin delici bakışları altında yürüyeceğiz. Kahramanımız Winston Smith'le birlikte gerçekliğin her gün yeniden yazıldığı Gerçek Bakanlığı'nın koridorlarına girecek ve bir insanın 2+2'nin 5 olduğuna nasıl inandırılabileceğini göreceğiz. Hazırsanız teleekranların asla kapanmadığı, düşünmenin en büyük suç olduğu o karanlık yıla yolculuğumuz başlıyor. Kahramanımız Winston Smith, partinin düşük kademeli bir memurudur. Görevi Gerçek Bakanlığı'nda geçmişi bugüne uydurmaktır. Eğer parti bir tahminde yanılmışsa, Winston eski gazeteleri bulur ve o tahmini değiştirir. Böylece parti asla yanılmaz. Geçmiş her zaman bugünü haklı çıkarır. Winston bu devasa yalan makinesinin küçük bir dişlisidir ama içinde bir yerlerde isyanın o cılız ateşi yanmaktadır. Winston'ın yaşadığı dünya, Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya olmak üzere üç büyük süper devletin bitmek bilmeyen savaşıyla çalkalanmaktadır. Ancak bu savaşın amacı toprak kazanmak değil, üretilen malları yok ederek halkı yoksul ve cahil bırakmaktır. Çünkü karnı doyan ve düşünecek vakti olan insan sistemi sorgular. Winston bir gün bir antika dükkanından yasak bir defter alır ve günlük tutmaya başlar. İlk cümlesi aslında kendi ölüm fermanıdır. Kahrolsun büyük birader. George Orwell'ın bu romandaki en dahice buluşu Newspeak, yani yeni söylemdir. Partinin amacı dili basitleştirerek kelime haznesini daraltmaktır. Neden? Çünkü eğer özgürlük kelimesini dilden çıkarırsanız insanlar artık özgürlüğü hayal bile edemezler. Düşünce suçunu işleyecek kelime kalmadığında suç da ortadan kalkacaktır. Winston bu dilin ve doublethink, yani çift düşün mekanizmasının içinde boğulmaktadır. Çift düşün aynı anda birbirine zıt iki inanışı savunabilmektir. Bakanlıkların isimleri bile bunun kanıtıdır. Savaş işlerini yürüten bakanlığın adı Barış Bakanlığı, işkencelerin yapıldığı yerin adı ise Sevgi Bakanlığı'dır. Winston bu devasa saçmalığın içinde gerçek bir insan sıcaklığı, gerçek bir hatıra aramaktadır. Ve tam o sırada karşısına Julia çıkar. Winston, Julia'dan önce nefret eder. Onun sadık bir parti üyesi olduğunu sanır. Ancak Julia ona gizlice "seni seviyorum" yazan bir not verir. Bu iki kelime Okyanusya'da bir atom bombasından daha etkilidir. Çünkü bu sistemde sevgi sadece büyük biradere duyulabilir. İki insanın birbirini arzulaması ve bir bağ kurması partiye karşı yapılmış en büyük isyandır. Winston ve Julia, proleterlerin yaşadığı mahallelerde teleekranların olmadığı ya da öyle sandıkları eski bir odada buluşmaya başlarlar. Orada gerçek kahve içerler, gerçek şeker kullanırlar ve birbirlerine dokunurlar. Winston sadece eğlenmek ve kuralları delmek isteyen Julia'nın isyanını daha yüzeysel bulsa da bu birliktelik Winston'ın sisteme karşı duyduğu nefreti entelektüel bir boyuta taşır. Onlar artık yaşayan ölülerdir ve yakalanacaklarını bilirler. Tek umutları Kardeşlik adlı gizli yeraltı örgütüdür. Winston, içten içe hayranlık duyduğu üst düzey parti yetkilisi O'Brien'in gizli örgütün bir üyesi olduğuna inanır. O'Brien, ona isyanın el kitabı olan Goldstein'ın kitabını verir.
Winston kitabı okudukça sistemin nasıl çalıştığını anlar. Güç bir araç değil, amaçtır. Ancak trajedi kapıdadır. Winston ve Julia'nın sığındığı o güvenli odada bir tablonun arkasına gizlenmiş teleekran vardır. Düşünce polisi baskın yapar. Winston ve Julia yakalanır. En acı verici olanı ise onları tutuklayan ve tüm bu tuzağı kuran kişinin bizzat O'Brien olmasıdır. O'Brien bir isyancı değil, sistemin en sadık ve en acımasız koruyucusudur. Winston, Sevgi Bakanlığı'nın derinliklerine götürülür. Orada amaç Winston'ı öldürmek değil, iyileştirmektir. Çünkü parti şehit yaratmak istemez, itaatkar ruhlar yaratmak ister. O'Brien, Winston'a aylarca işkence yapar. Onu fiziksel olarak mahveder, zihnini darmadağın eder. Winston her şeye direnir. Beni öldürebilirsiniz ama Julia'ya olan aşkımı ve inancımı yok edemezsiniz der. Ancak O'Brien'in son bir kozu vardır. 101 numaralı oda. Bu odada her insanın dünyada en çok korktuğu şey vardır. Winston için bu farelerdir. O'Brien, Winston'ın kafasına farelerle dolu bir kafes yerleştirdiğinde Winston insanlığın son kalesini de terk eder. Acı ve korku içinde bağırır. Bana yapma, bana yapma, Julia'ya yap, onu parçalayın, beni değil. İşte bu sistemin zaferidir. Bir insanın sevdiği kişiye ihanet etmesini sağlamak ruhun mutlak teslimiyetidir. Winston artık tamamen iyileşmiştir. Romanın sonunda Winston bir kafede tek başına oturmaktadır. Julia ile karşılaşmışlardır ama artık birbirlerine karşı hiçbir şey hissetmemektedirler. Çünkü her ikisi de birbirine ihanet etmiştir. Winston, teleekrandan gelen savaş zaferi haberlerini dinlerken gözleri dolar. Artık isyan etmemektedir. Büyük biraderin bıyıklı yüzüne bakar ve içinden fısıldar. George Orwell o meşhur ve yıkıcı final cümlesini yazar. Büyük biraderi seviyordu. Winston ölmemiştir ama artık o Winston Smith değildir. Sistemi yenen bir kahraman değil, sistem tarafından yutulmuş bir posadır. George Orwell bu kitabı yazdığında 1948 yılının son 2 rakamını değiştirerek bize bir uyarıda bulunmuştu. Bugün sosyal medyanın algoritma denetimi, yüz tanıma sistemleri ve iptal kültürüyle 1984'ün pek çok öngörüsü gerçek oldu. Gerçek denilen şey artık nesnel bir şey değil, en çok bağıranın veya gücü elinde tutanın belirlediği bir kurgu haline geldi. 1984 bize şunu hatırlatıyor. Özgürlük 2 kere 2'nin 4 ettiğini söyleyebilmektir. Eğer bu hak verilmişse geri kalan her şey kendiliğinden gelir. Eğer bir gün saatler 13'ü vurursa ve biz gerçek olmayana doğru olan budur dersek, Winston Smith'in o karanlık kafedeki kaderini paylaşmaya başlamışız demektir.